Merhaba arkadaşlar, Kırık Leblebi kanalından herkese kucak dolusu sevgiler. Ben Hatice. Bugün sizlerle yandan ve kollarından bağcıklı şifon elbise dikiyoruz arkadaşlar. Öncelikle bu kalıbımın videosunu kaybettiğim için arkadaşlar bu şekilde gösteriyorum sizlere. Telefonuma yazılım güncellemesi geldikten sonra telefonum sıfırlandı ve videolarım kayboldu arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Öncelikle kumaşımız kısıtlı, yeterli olmadığı için beden kısmını kurtaramadık. Bu nedenle yan tarafa bir kup çalışması düşündüm. Yan tarafını kup çizgisini alıp kopyasını aldım ve kestim. Bedendeki çizgili olan yeri de iç kısımdan pay vererek kestim arkadaşlar. Etek kısmında 7 santim pay vererek eteği genişlettim. Pens kısımlarında işaretlerimi alarak iğneledim arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi pens olan kısımlarına iğne takarak arka tarafa da çizgi taşımızla işaretimizi alırsak çalışırken büyük kolaylık sağlar arkadaşlar. Ön bedenimizin kup çizgisini alırken pensimi kapatıyorum. Daha sonra kalıbımı çizip kopyasını alıyorum arkadaşlar. Kupumuzda eğer pens çizgisi olursa çirkin olurdu. Çünkü orası kısa bir mesafe. Bu nedenle kapattım ve kopyasını aldım. 1 santim de pay verdim. Kumaşa keseceğim zaman açtım ve kestim arkadaşlar. Yine etek kısmından 6 santim genişlik vererek beden kalıbımı genişlettim. Bu arada elbisemizin beden ölçüsü 50 beden arkadaşlar. Kanalımda videolar arasında mevcut. Kupun bulunduğu çizgilerin alt kısmından birer santim vererek pay vererek kestim. Göğüs çizgimin ölçüsünü de alarak çizgi taşımla çıtlarının işaretini alarak iğneledim arkadaşlar. Ve kolumuzu keserken ortadaki çizgi düz ip çizgisi, kumaşı şu an olmadığı için sizlere bu şekliyle gösteriyorum arkadaşlar. Kumaşı masanın kenarında düşünün. Örneğin buradaki ölçü ne ise atıyorum. Örnek bir rakam verdim. 22 ise aşağıda da orta çizgiden kenara kadar kumaşın kenar düz ipine kadar olan kısım 22 aynı olacak. Daha sonra kolumu kestim. Kolumun ön çıtını ve tepe çıtını da attım arkadaşlar. Yan kuplarımı direkt kumaşa kesmedim. Parçanın kendisi pervaz gibi küçük olduğu için orayı telalamayı düşündüm. Tele yapıştıracağım arkadaşlar. Telamı önceden büyük bir parçaya yapıştırıp daha sonra kalıbımı üzerine koyup keseceğim arkadaşlar. Biritlerimi de boyuna aldım. Daha sonra değiştirdim arkadaşlar. Çünkü kumaşımda simli bir motif mevcut. O yüzden döndürürken zorlandım arkadaşlar. Tül kullandım. Astarımı da aynı şekilde kestim. Eteklerine genişlik vererek yine aynı şekilde göğüs pensinin olduğu yerlere çizgi taşımla işaret attım. Ütülerken arkadaşlar bir kumaştan yardım alın. Ütünüzün altı kirlenmesin. Daha sonra kalıbımın üzerine koyarak, telaların üzerine koyarak kalıbımı net bir ölçüde kesiyorum. Sizler de yaka pervazı gibi, kol pervazı gibi bu gibi çalışmalarda öncelikle kalıbınızı geniş bir kumaş üzerinde telalayıp keserseniz daha düzgün bir kalıp çıkartmış olursunuz. Burası ön kup. Çıtımızı atalım, belli olsun arkadaşlar. Arka kupumuzu da kesiyorum. Bu şekilde kalıbımızı kaldıralım. Şimdi yanları bu şekilde birleşmiş olacak arkadaşlar. Şimdi kuplarımızı yine üst üste koydum ve biritleri yerleştireceğim çıtlara atıyorum. 5'er santim arayla biritlerin yerleşeceği çıtlara attım arkadaşlar. Öncelikle biyemi dikerken masuradan gelen ipliği ve makaradan gelen ipliği yarım metre kadar kendime çekiyorum. Biyenin arasına yerleştirip dikiyorum arkadaşlar. Daha sonra çeviriyorum. Eğer
biyemiz verev olsaydı kumaşımız daha rahat dönerdi. Çünkü kumaşımızda simli motifler mevcut. Bu nedenle dönerken zorlandım arkadaşlar ve biyeyi değiştirdim. Şimdi biritlerimizi 4'er santimden kestim ve çıtların olduğu yere tam ortalarına yerleştirerek dikiyorum. Ön ve arka kuplarımızı bu şekilde dikip bitirelim arkadaşlar. Şimdi ön bedenimizin göğüs kısmındaki pensi dikiyorum. Ben buralara dikerken birer tane iğne batırdım arkadaşlar. Sizler de tel de alabilirsiniz ilk zamanlarda. Tecrübe edinene kadar bu şekilde çalışabilirsiniz. Şimdi kuplarımı bedenimin yan kısmına, kupları kestiğim kısma yerleştiriyorum ve dikiyorum. Bu şekilde diktim, bitirdim arkadaşlar. Arka bedenimin orta kısmına 2 santim dikiş payı verdim. Yaka üst kısmında 8 santim açıklık bıraktım. Giyerken rahatlık olsun diye. Orada bir açıklık olacak arkadaşlar. Arka yan kuplarımı da bedenle birleştiriyorum. Kuplarımı birleştirdikten sonra üzerine çima dikişi 1 milimlik çima dikişi çektim arkadaşlar. Biritlerimin kapalı kısmı yan tarafa bakacak arkadaşlar. Alttaki dikiş payı da sola doğru bakacak. Bu şekilde diktim ve ütülüyorum arkadaşlar. Dikişlerimizi diktikten sonra bu şekilde ütülersek sonuçta daha rahat olur. Bütün dikişleri tersinden ve düzünden arkadaşlar ütüleyelim. Ön bedenimizin de göğüs kısmını. Şimdi arkadaşlar kolumuzun tepesine makinemizin seyrek ayarıyla 1 santimden dikiş çekiyorum. Bu oturtma dikişi olacak. Büzgü dikişi değil arkadaşlar. Bu şekilde hafif bir büzgü verirsek kol üst tepesinde güzel bir kavrama olur. Giyiş rahatlığı olur arkadaşlar. Bedenimize takarken dikkat edeceğimiz husus kolumuzdaki çıtlı bölge ön tarafa gelecek. Arkayı öne, öne arkaya takarsak arkadaşlar kolda bozukluk ve dönme olur. Buna dikkat edelim. Çıtlı olan yer her zaman öne gelecek. O yüzden keserken de kalıp çıkarırken de ön kısımlarına her zaman ön olduğunu belirten çıtlar atalım. Gördüğünüz gibi kolumuzun tepesi çok güzel bombeli bir şekilde oldu. Diğer kolumuzu da takıyorum. Arkadaşlar eğer aklınıza takılan herhangi bir soru olursa dikimle alakalı, kalıpla alakalı bana yorumlar bölümünden ulaşabilirsiniz. Sorularınızı sorabilirsiniz. Dikişlerimizi diktikten sonra bütün dikişlerimizin iç kısmına temizleme dikişi overlock çekelim arkadaşlar. Şimdi kolumuzdaki biritlerin yerlerini ayarlıyorum. Katlama payından sonra 6 santim arayla 3 tane işaret aldım arkadaşlar. 2 santim mesafe verip
Oraya düz bir çizgi çektim ve iğneliyorum. Arka taraftan da aynı yere, iğnelerin olduğu yere düz çizgi çiziyorum arkadaşlar. İğneleri çıkartıp yatay çizgilerini çiziyorum. Üçer tane sağlı sollu biritlerimiz olacak. Biritimizi 4'er santimden kestim arkadaşlar. Yan yana koyup dikiyorum. Ağız kısımlarını, açık kısımlarını birbirine birleşik dikiyorum arkadaşlar. Neden böyle dikiyorum? Yan kuplarınkini böyle yapmadım. Çünkü bu kolun üst kısmına dikileceği için temiz çalışılması lazım. Şimdi overlock çekiyorum. Biritlerin püskül atacak yerlerine overlock çekiyorum. Bu şekilde tek tek kesip kolumuza yerleştiriyorum. Kolumda işaret aldığım yerlere biritimi yerleştirdim. Kapalı kısımları öncelikle kolun yan taraflarına bakacak arkadaşlar. Nedeni daha sonra biriti tersine çevirip yani orta kısma doğru döndürüp üzerinden çima dikişi çekeceğim. Böylelikle overlockların da pis kısımları yani dikiş olan kısımları görünmemiş olacak. Biyelerin baş kısımları ortada karşılıklı birbirine bakacak arkadaşlar. Üzerlerine 1 santimden çima dikişi çekiyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde olacak arkadaşlar. Şimdi kolumuzun ağzından başlayarak yan dikişlerimizi birleştiriyorum. Dikerken kol altındaki dikişler birbirine denk gelecek şekilde, yan kupların dikişleri de birbirine denk gelecek şekilde aşağılı yukarılı kaydırmadan birbirine denk gelecek şekilde dikiyorum arkadaşlar. Diğer tarafı da dikiyorum. Sizler de kendinize bu şekilde kıyafetler dikerek tecrübenizi artırın. Yeter ki cesaret edin arkadaşlar. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Sevdiğiniz videolara like atmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Yorumlarınızı yorum bölümünden bekliyorum arkadaşlar. Kolumuzu da bitirdik ve şimdi eteğimizi dikiyorum. Çalışırken ipleri güzelce keserek temiz çalışalım arkadaşlar. Astarımızda yine aynı şekilde arkasını, penslerini dikerek birleştirdim arkadaşlar. Şimdi elbisemizi ütüleyelim ki astarlamadan önce son ütüde işimiz kolaylaşsın. Bütün dikişlerimize öncelikle overlock çekiyoruz. Daha sonra ütüledim. İçinden ve dışından tamamen ütüledim arkadaşlar. Astarımızı da aynı şekilde ütüledim.
Bu ütü şimdiden yapılırsa bitince kolaylaşır işimiz arkadaşlar. Öncelikle bu şekilde dikelim. Astarımızın ters kısmı içe gelecek şekilde elbisemizde giydirelim ve yaka kısmını iğneleyerek yarım santimden dikelim. İğnelerken omuz dikişini omuz dikişine, kol alt dikişini kol alt dikişine getirerek iğneleyelim arkadaşlar. Yarım santimden yakamın dikişini dikiyorum. Kol alt dikişimizi dikerken yine alt dikişe gelecek şekilde tutturuyorum ve birkaç yerden iğneliyorum arkadaşlar. Kolumuz astarlı olsaydı ne olacaktı? O zaman bu şekilde dikilmeyecekti. Kolumuz astarın kol evine dikilecekti arkadaşlar. Dikişi tam kol evi dikişinin dibinden dikerek bitirelim arkadaşlar. Bu şekilde bitti arkadaşlar. Şimdi yakamın biyesini dikeceğim arkadaşlar. Yakamın biyesini dikerken ortaya bir çıt attım. Yerleştirirken karşıya doğru 1 santimle pay verdim. Çünkü çevirerek onu içeride temizlemiş olacağım. Biyenin uç kısmını arkadaşlar. Yarım santimden dikiyorum. Dikerken yaka kısmına çok asılıp esnetmeyin. Serbest bırakın arkadaşlar. Şimdi yakamızı içten dışa doğru 2 kere katlayıp 1 santimlik bir biye şeklinde dikelim. İğneleyelim. Yaka uç kısmını çevirdim. İçine kıvırdım. Ve 1 santimden 1 milimden arkadaşlar 1 milimden çima dikişiyle biyemi kapatıyorum. Sizler de kendinize bu şekilde kıyafetler dikerek elinizde olan herhangi bir giymediğiniz kumaşınızda değerlendirerek bu şekilde yapabilirsiniz.